Maya maskesi yapıyoruz bugün. Cildimizdeki sarkmaları toparlıyor, kırışıklıklardan kurtuluyoruz. Aynı zamanda cilt lekeleri için de çok etkili bir maske bu. Hepimizin evinde olan malzemelerle hazırlayacağız. Yapımı ve uygulaması oldukça kolay ve tüm cilt tipleri için uygun. Peki neler gerekiyor bu maske için? Nasıl hazırlıyor ve nasıl uyguluyoruz? Faydaları nelerdir? Buyurun birlikte görelim. Bir paket kuru maya, zeytinyağı ve biraz da su kullanacağız bu maske için. Bir paket kuru mayayı küçük bir kasenin içine alıyorum. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Üzerine 2 tatlı kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Şimdi de yavaş yavaş su ilave ediyorum. Bunun için tam ölçü veremeyeceğim çünkü kıvamına bakacağız. Yavaş yavaş karıştırarak ve yoğunluğuna göre suyu ayarlayacağız. Bakın bu şekilde ne çok katı ne çok sulu, bebek maması kıvamında olacak. Maskeyi bir fırça kullanarak tüm yüzümüze sürüyoruz. İlk uygulamada bile cildinizin gerildiğini hissedeceksiniz. Düzenli kullanımda ise yüzünüzü toparlayacak, ince çizgi ve kırışıklıklar yok olacak, lekeleriniz ortadan kalkacak. Bu maskeyi haftada 1-2 kez uygulayın. Cildinizdeki büyük değişimi siz de fark edeceksiniz. Peki maya maskesinin faydaları neler? Kuru ciltlerin gün içerisinde yaşadığı en büyük problemlerden biri olan cilt döküntülerini ortadan kaldıran maya maskesi aynı zamanda cildin yağ oranını dengeliyor. Cilde nem katıp cildi beslediği için yaşlanma etkilerini geciktiriyor, kırışıklıkların giderilmesine yardımcı oluyor. Özellikle gözaltı kırışıklıkları için de maya maskesi uygulamak oldukça etkilidir. Aynı zamanda ciltteki lekelerin üzerine uygulandığında lekelerin açılmasını sağlıyor. Hücrelerin yenilenerek cildin onarılmasına oldukça katkı sağlayan maya maskesi tüm cilt tiplerine uygulanabilir. Aynı zamanda cilde nem katar, nemlendirirken yağ dengesini de korur. Cildi derinlemesine temizleyerek akne oluşumunu da engeller. Artan maskeyi ellerinizde uygulayarak el bakımınızda yapabilirsiniz. Yaşlılık belirtilerinin ilk görüldüğü yerlerden biri de ellerimizdir. O yüzden el bakımımız da çok önemli. Kalan maskelerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yaklaşık 15-20 dakika sonra maske tamamen kuruduğunda artık temizleme aşamasına geçiyoruz. Şimdi elimin üzerinde göstereceğim size bunu. Küçük bir bez ya da tülbent veya havluyu önce ılık su ile ıslatıyorum ve maskeyi yumuşatmak için cildimde bekletiyorum. Zaten 5-10 saniye içinde yumuşuyor. Sonrasında bu şekilde tülbentle silerek maskeyi temizliyorum. Cildimi de güzelce temizledikten sonra gül suyu kullanacağım. Tonik olarak düşünebilirsiniz bunu. Fakat dolapta beklettiğim gül suyu ile soğuk uygulama yapıyorum. Bu şekilde daha çok etkisini görüyorum ben. Bu maske benim favorilerim arasında. Umarım siz de deneyip memnun kalırsınız. Değerli yorumlarınızı benimle paylaşın mutlaka ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize gönülden sevgiler. Hoşça kalın.